İşte şu anda gördüğünüz fotoğraflar Orta Doğu'daki bir ülkenin sinir uçlarına dokunmaya yetti. Şam ve Bakü liderleri aynı karede. Gülümseyerek el sıkışıyorlar. Önümüze bölgenin haritasını açarsak, Azerbaycan-Suriye buluşmasından rahatsız olan ülkenin İran olduğu gerçeği kimseyi şaşırtmayabilir. Yıllar boyunca bölgeyi adım adım kendi etki alanına çekmeye uğraştı. Suriye bu zincirin en güçlü halkasıydı. Esed rejimi döneminde iyi bir müttefik olan Şam, İran'ın Akdeniz'e açılan kapısıydı. Lübnan'daki Hizbullah'a gönderilen silahlar bu topraklardan geçiyordu. Suriye, Lübnan, İran ve Irak hattında kurulan Şii kuşağın kalbinde Şam vardı. İşte bu kuşak, İsrail'e karşı kurulan sözde direniş ekseninin bel kemiğiydi. Güçlü bir aktör olan İran, zayıf bir rejime yani Esed'e para, silah ve adam veriyor, karşılığında ise bölgedeki etkisini genişletiyordu. Esed yönetimi, İran'ın vekil savaş stratejisi için ideal bir ortak olmuştu. Ama şu anda bu denklem bozuldu. Çünkü artık Şam'da Esed yok. Onun yerine Ahmet Şara var. Yeni yönetim İran'a karşı daha ihtiyatlı bir politika izliyor. Yıllar sonra Suriye yönünü Tahran'dan Ankara'ya çevirdi. Üstelik Türkiye üzerinden Azerbaycan'la yeni anlaşmalar yapıyor, Körfez'de temaslar kuruyor. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Esad rejiminin yıkılması İran'ın diplomatik olarak, güvenlik olarak, işte Doğu Akdeniz'de bir aktör olarak belki varlığını ve iktisadi olarak belki söyleyebileceğimiz şekilde bel kemiğini kırdı diyebiliriz. Yani İran'ın yıllardır inşa ettiği etki zinciri tam da ittifakın kalbi olan Şam halkasında kırılıyor. Nar! Bu videoda İran'ın Suriye ile Azerbaycan arasındaki yakınlaşmadan neden rahatsızlık duyduğunu ve bu ilişkinin bölgedeki güç dengelerini nasıl etkileyebileceğini ele alacağız. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçtiğimiz günlerde Suriye lideri Ahmet Şara Azerbaycan'daydı. Onu karşılayan bizzat Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Tarafların yaptığı görüşme sıcak ve olumlu bir atmosferde geçti. Suriye tarafı özellikle Azerbaycan'ın kardeşçe desteğine vurgu yaptı. Yani ilişkileri yalnızca çıkar temelli görmüyor Şam. Duygusal ve tarihi bir yakınlıkla ortak paydada buluşma isteğine sahip olduklarını vurguluyor. Aynı şekilde Aliyev'in açıklamaları da bu ziyareti yalnızca teknik değil, ilişkileri ileri taşıyacak bir dönüm noktası olarak gördüğünü gösteriyor. Teknik diyorum çünkü Suriye, savaş sonrası yeniden yapılanmada enerji altyapısının geliştirilmesine oldukça muhtaç. Azerbaycan ise gaz ihracatını çeşitlendirmek, Türkiye üzerinden yeni pazarlar bulma arayışında. Her ne kadar görüşmeler dostluk havası taşısa da olayların arka planında tabii ki stratejik çıkarlar da var. Şara'nın yaptığı başka bir vurgu da Esed rejiminin Azerbaycan dahil birçok ülkeyle Suriye'nin ilişkilerini zedelediğiydi. O dönemde Suriye'nin dış politikası mezhepsel eksenli ittifaklara ve ideolojik tercihlere sıkışmıştı. En büyük gerilim nedeni Suriye'nin Ermenistan'a yakın durmasıydı. Rejim Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın değil, Ermenistan'ın tezlerine daha yakın bir pozisyon benimsemişti. Esed rejimi zamanında Suriye ister istemez daha dar perspektifte ve İran'la daha fazla angajman geliştirdiği için daha çok görünür şekilde paralel bir politika izlemekte. Dolayısıyla İran'ın duruşuyla Esed'in duruşu Kafkasya konusunda da paralellik arz ettiği ortada. Aliyev de Şara'ya benzer açıklamalar yaptı. Suriye'de uzun yıllar Azerbaycan'a karşı düşmanca bir politika izleyen önceki hükümet döneminde ilişkilerde durgunluk yaşandığını söyledi. Ayrıca Suriye'de yeni hükümetin kurulmasının ardından ilişkilerin gelişmesi için büyük fırsatlar doğduğunu vurguladı. Yönetim değiştikten sonra Esed'in öncelediği şeylerle Suriye'deki yeni yönetimin öncelediği şeyler birbirinden ayrı. Çünkü şu an tamamen yıkılmış, viran olmuş bir ülke söz konusu. Kritik altyapılarını kaybetmiş, insan kaynağını büyük ölçüde erozyona uğramış, kaybetmiş. Parçalanmanın eşiğinde, toprak bütünlüğü kaybetmenin eşiğinde bir ülke söz konusu. Dolayısıyla bu ülkeyi bütün halde tutabilmek, güvenliğini tesis edebilmek, içerideki ve dışarıdaki hasımları bir şekilde bertaraf edebilmek ve iktisadi anlamda, siyasi anlamda, diplomatik anlamda her yönden ayağa kaldırabilmek gibi bir önceliği var şu anki hükümetin. Bununla paralel olarak da ilişkiler şekillenmekte. Yani Güney Kafkasya'daki ilişkiler de buna göre şekillenmekte. Bölge ülkeleri olan ilişkilerde ve küresel aktörler olan ilişkiler de buna göre şekillenmekte. Şimdi Esed sonrası dönemde yeni yönetim bu hasarı telafi etmeye çalışıyor.
Azerbaycan'la başlatılan yeni dönem, çeşitli anlaşmalardan öte aynı zamanda Suriye'nin dış politikada yeniden var olma çabası diyebiliriz. Daha ideolojik bir perspektiften, yani Esed'in en temel motivasyonu iktidarını ayakta tutabilmekti. Ama şu anki hükümetin en temel motivasyonu yıkılmış olan Suriye'yi yeniden ayağa kaldırabilmek, her yönüyle beraber. Dolayısıyla bu motivasyona göre politikalar şekilleniyor. Suriye savaşla yıkıldı, altyapısı çöktü, ekonomisi dibe vurdu. Ama şimdi enerji alanında dikkat çekici bir adım atıldı. Bakü ve Şam arasında imzalanan anlaşmayla Azerbaycan, Türkiye üzerinden Suriye'ye doğalgaz ihraç edecek. Kilis'le Halep arasında uzanan günlük 6 milyon metreküp kapasiteye sahip yenilenen boru hattı 2 Ağustos'ta faaliyete geçti. Bu süreçte Katar, Azerbaycan gazının Suriye'ye taşınmasında bir yıl boyunca sponsor olacak. Bu durum Şam yönetimi için büyük bir kazanım. Zira ülkede hala ciddi bir enerji açığı var. Bu açığın kapatılması hem sanayi üretimi hem de gündelik yaşam için kritik önemde. Türkiye üzerinden Suriye'ye ulaştırılacak doğalgazla ülkede elektrik üretimi de önemli ölçüde artacak. Şimdi Azerbaycan'da az önce söylediğim üzere Suriye hükümeti de oldukça pragmatik bir şekilde hareket etmekteler ve devlet menfaati neyse ona göre kararlar alıp ona göre ilişkiler geliştirmekteler. Dolayısıyla sadece bir ideolojik sahiplerle oluşmamakta bu işbirlikleri. Bu noktada Azerbaycan için Suriye pazarı yeni bir pazar. Azerbaycan'ın petrolünü satmaya, gazını satmaya, Suriye'nin de bu petrolü, gazı almaya ihtiyacı var ve buna göre ilişkiler gelişiyor. Tabii ki bugüne kadar İran'ın Suriye sahasından elde ettiği ekonomik menfaatlerin birçoğu da Esad'la birlikte sona erdi. Ama dediğim gibi buradaki hikayeyi daha çok bir İran karşıtı üzerinden okumak yerine iki ülkenin ilişkilerini güçlendirme ve gene az önce söylediğim üzere Suriye hükümetinin Suriye'yi ayağa kaldırmak için en olası aktörlerle bir araya gelip ülkenin menfaatine ne gerekiyorsa onu tesis etmek üzerine attığı adımlar olarak okumak gerekiyor. Bu adım sadece Suriye'yi değil, bölgeyi de ilgilendiriyor aslında. Türkiye-Suriye arasındaki doğalgaz boru hattının aktif hale getirilmesi, Azerbaycan'ın Orta Doğu pazarına açılması anlamına da geliyor. Ürdün gibi ülkeler sıradaki potansiyel müşteriler. Önceden genellikle Avrupa'ya odaklanan Bakü artık bölgede yeni müşteriler edinebilir. Bu da Hazar enerji kaynaklarının sadece batıya değil, güneye de yönlendiğini gösteriyor. Üstelik bu ekonominin yanında siyasi bir tercihte. Zira Azerbaycanlı şirketler Suriye'nin yeniden inşasına katılmak için de istekli. Amerika ve Avrupa'nın Suriye'ye yaptırımları gevşetmesiyle birlikte Şam'da iş yapma ihtimali artık daha gerçekçi. Peki İran, Azerbaycan-Suriye ilişkilerinden neden endişeli? Tahran'ı asıl endişelendiren şey, yalnızca Suriye ile Azerbaycan arasındaki diplomatik yakınlaşma değil. Bu yakınlaşmanın Tahran'ın yıllardır örmeye çalıştığı etki zincirine doğrudan bir darbe vurması. Çünkü Esed rejimi döneminde Suriye, İran'ın bölgedeki en sadık ve en stratejik müttefiklerinden biriydi. Hizbullah'a lojistik destek bu hat üzerinden sağlanıyor, İsrail'e karşı sözde direniş ekseni doğrudan Şam-Tahran hattı üzerinden şekilleniyordu. İran, zayıf ama bağımlı bir rejim olan Suriye üzerinde ekonomik, askeri ve ideolojik nüfuzunu kurmuştu. Fakat artık bu zincirin Suriye halkası kırıldı. Yeni Şam yönetimi İran'la bağlarını büyük ölçüde kopardı. Şara'nın iktidara gelmesiyle birlikte İran'ın bölgedeki en önemli stratejik ortağı ortadan kalkmış oldu. İran'ın yönetici elitleri, hususen 12 günlük çatışma sürecinden sonra, İsrail'le yaşanan meseleden sonra komşularla daha yapıcı bir ilişki tutturmanın peşinde olduklarını görmekteyiz. Yani Pezeşkiyan'ın özellikle Azerbaycan konusunda daha yapıcı söylemleri söz konusu. Diğer taraftan Türkiye ve Azerbaycan gibi zaman zaman Tahran'la anlaşmazlıklar yaşayabilen aktörlerle geliştirdiği ilişkileri. İran şu anda müttefik kaybetmekle birlikte bölgesel düzeyde kuşatılmışlık hissiyle de boğuşuyor olabilir. İkinci darbe ise enerji üzerinden geldi. Azerbaycan'ın Suriye'ye doğalgaz sağlama planı Tahran için son derece ciddi bir problem. Çünkü Suriye üzerindeki en güçlü kozlarından biri enerjiydi. İran, uluslararası yaptırımlar altındayken bile Şam'a doğalgaz ve petrol sağlayarak ülke üzerinde stratejik bağımlılık oluşturmuştu. Şu an açıkçası İran'ın daha ciddi sorunları var. Yani evet, Suriye çok önemli bir konu, Güney Kafkasya çok önemli bir konu İran için, ama İran'da şu an su yok, elektrik yok, gıda sıkıntıda, ekonomi çok ciddi sıkıntıda, yaz çok sert vurdu. Geçen kış gaz temininde ciddi sıkıntılar oldu. Bankalar şu an çalışmıyor büyük ölçüde. Kapatılıyor enerji kısıtından, su kısıtından vesaire dolayı. Dolayısıyla
katman katman özellikle güvenlik konularında İran'ın o kadar çok sorunu var ki bu konuları yeni bir cephe açarak komşularla gene dalaşarak diyeyim amiyane tabirle yeni bir cephe açarak ülkenin var olan sorunlarını katlamak gibi bir niyetleri yok. Daha akılcı ve devlet aklına yakışır hareketler yapıyor şu an İran yöneticileri. Enerji yalnızca bir ekonomik araç değil, aynı zamanda siyasi nüfuz inşa etme mekanizmasıydı. Şimdi ise bu rolü Azerbaycan devralıyor. Üstelik doğalgaz da Türkiye üzerinden taşınacak. Demek istediğim İran, Suriye üzerinde kurduğu ekonomik üstünlükle birlikte enerji sağlayarak elde ettiği yumuşak gücünü de kaybediyor. Öte yandan Türkiye bu yeni enerji hattında merkez ülke konumuna yükseldi. Bu da İran'ın bölgede denklem dışında kalmasına neden oluyor. Çünkü enerji alınıp satılan bir meta olmakla birlikte dış politikada ittifak inşa eden bir güç aracı. Bu yeni ittifakın dışında kalmak, Tahran'ı diplomatik açıdan köşeye sıkıştırabilir. İran'ın rahatsızlık duyduğu bir diğer gelişme ise Azerbaycan'ın İsrail ile Suriye arasında arabuluculuk yapması. Yönetimin değişmesiyle birlikte İsrail, Suriye üzerindeki baskısını daha da artırdı. Son aylarda Suriye'nin askeri kapasitesinin en az %80'i yok edildi. Üstelik bu saldırılar halen devam ediyor. İsrail doğrudan Savunma Bakanlığı karargahını hedef alarak Suriye'nin yönetim merkezine mesaj veriyor. Şam yönetimi bu saldırılara karşı koyamıyor. Çünkü ülkenin hava savunma sistemleri neredeyse tamamen devre dışı kalmış durumda. Askeri olarak direnme kapasitesi oldukça sınırlı. Benzer bir tablo daha önce Esed rejimi döneminde de yaşanıyordu. İsrail o vakitlerde de hava sahasını rahatça ihlal ediyor, zaman zaman helikopterle indirme operasyonları bile düzenliyordu. Eski rejim İsrail saldırılarına karşı koyacak savunma gücüne sahip değildi. Bugünse tablo daha da ağır. Mevcut atmosferde dikkat çeken gelişme ise Azerbaycan'ın devreye girmesi oldu. Bakü, Suriye ile İsrail arasında arabuluculuk yaparak taraflar arasında bir saldırmazlık mutabakatı imzalanması için girişimlerde bulunuyor. Diplomatik kaynaklara göre bu girişim yalnızca güvenliği değil, bölgede istikrarın yeniden inşasını da hedefliyor. Ancak tüm bu süreç halen İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve Suriye'nin savunmasız kaldığı bir dönemde yürütülüyor. Peki İran bu durumdan neden rahatsız? Özellikle 12 günlük çatışmadan sonra Azerbaycan-İsrail ilişkisi İran içerisinde çok daha fazla gündeme gelmeye başladı ve birçok taraf Azerbaycan'ı İsrail'i hava sahasını ve topraklarını İran'a karşı kullandırmakla suçladı, töhmet altına bıraktı. Bu söylem başlarda biraz kabul görüyor gibi olsa da yönetici elitler bundan hızlı bir şekilde vazgeçtiler. Yani bu konuyu hızlıca kapattılar ve bu konu üzerine yürümediler. Bu şeyi söylemediler, yani bu argümanın arkasından çekildiler. İran medyasında da Azerbaycan-Suriye yakınlaşması geniş yankı buldu. Özellikle Şara'nın iktidar koltuğuna oturmasıyla birlikte Şam'la ilişkilerin kopması ve Azerbaycan'ın Tel Aviv ile olan yakınlığı Tahran açısından tehdit olarak yorumlandı. Defa Press gazetesi ziyareti bölgedeki güvenlik krizini derinleştiren bir adım olarak tanımladı. Bakü'de Suriyeli ve İsrail yetkililer arasında görüşme yapıldığı iddiası üzerinden hedefin İran'ın Suriye'deki etkisini kırmak olduğu vurgulandı. Ahmet Eşşara'nın gelişini İranlar bir Amerikan projesi olarak, İran'a karşı yapılmış bir komplo, İsrail, Amerika, Türkiye işbirliğiyle yapılmış bir komplo, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, olarak okumalarından dolayı bu iki aktörün bir araya gelmesi, yani Azerbaycan ve Suriye'nin yeni hükümetin bir araya gelmesini İranlar dolayısıyla kendilerine karşı geliştirilecek yeni bir ittifak olarak değerlendirdiklerini söyleyebilirim. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Mashhad News, Azerbaycan'ı bölgesel güvenlik mimarisine girmeye çalışan hırslı bir aktör olarak nitelendirirken, bu sürecin Aliyev için ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. Burada kalın kalın altını çizmem gerekiyor ki İran'ın yönetici elitleriyle daha kamusal alanda tartışılan konular farklı konular. Yani yönetici elitlerin söylediği şeyler başka. Daha yapıcı, daha İran güvenliğini öne çıkartan şeyler. Ama kamusal alanda tartışılan konular biraz daha hamasi, daha sert bir tonda ilerlemekte. Bu ikisi arasında ciddi bir ayrışma olduğunu net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz bugün İran içerisinde. Reformist bir gazetede daha çarpıcı bir iddia ortaya attı. Türkiye'nin desteğini arkasına alan Suriye askerlerinin yeniden Azerbaycan'a kaydırılabileceğini ve bu askerlerin İran'la Rusya sınırlarını istikrarsızlaştırmak için kullanılabileceğini yazdı. Kısacası İran medyası,
Bu yakınlaşmayı doğrudan ülkeye yönelik stratejik bir kuşatma olarak okuyor. İran genel olarak ilişkilerden endişeli midir? Bunu söylemek belki güç ama İran basınında çıkan haberlere baktığımızda resmi kanallar biraz daha yapıcı bir tona bürünmüş olsa da İran basınında özellikle çıkan yorumlara ve sosyal medyada yapılan paylaşımlara baktığımızda şöyle bir algı vardı biliyorsunuz yani Aralık Devrimi yaşandığından beri işte Ahmet Eşşara İsrail'in adamı, Türkiye'nin adamı, işte NATO'nun adamı böyle bir yerlere konumlandırıyorlardı Ahmet Eşşara'yı. İşte bakın gördünüz mü İsrail'in adamı şimdi İsrail'in büyük müttefiki olan Azerbaycan'la beraber işbirliği tutmakta gibi bir algıyı İran içerisinde pazarlamaya çalışıyor belli kesimler İran içerisinde. Tahran uzun yıllar boyunca kendisini direniş cephesinin lideri olarak tanımladı. Bu söylem özellikle İsrail karşıtı blokları bir araya getirme iddiasına dayanıyordu. Şu anki Suriye ise yıllardır parçası olduğu eksenden açıkça kopmuş durumda. Yeni Şam yönetimi İran'la arası bozukken Türkiye, Azerbaycan, Körfez ülkeleri ve Batı ile eş zamanlı temaslar kuruyor. Aynı anda birden çok eksene entegre olan bu yeni dış politika çizgisi, İran'ın kurmaya çalıştığı kutuplaşmış cephe mantığını etkisizleştiriyor. Kısacası yükselen bölgesel aktörlerin esnek ve çok yönlü diplomasi anlayışı, İran'ın direniş liderliği söylemini sahada geçersiz kılıyor. Yani komşusu Azerbaycan'ın Suriye ile bu yakınlaşması, İran'ın hem stratejik alanını daraltıyor hem de yıllardır inşa ettiği güç mimarisine doğrudan bir darbe indiriyor. Aksa tufanından sonra, 7 Ekim saldırılarından sonra yaşanan süreçte vekil güç stratejisinin ciddi anlamda zarar görmesi, yok olmanın eşiğine gelmesi ve Suriye'nin de İran'ın etki alanından çıkmasıyla birlikte farklı bir noktaya oturması, İran'ın savunmayı kendi sınırları içerisinde kurması gerektiğini gösteriyor ve daha ulusalcı bir İran şu an ortaya çıkmış durumda. Yani Hamaney'in bu vurgusu, yani ey İran oku demesi bir met daha ulusal sınırları içerisinde İran'ı merkeze alan ve İran'ı önceleyen bir politikaya doğru evrildiğinin aslında en önemli işareti olarak görülebilir. Kuzeyde Azerbaycan, batıdaysa eksen değiştiren bir Suriye gerçeğiyle birleştiğinde tüm bunlar İran için ciddi bir baskı demek. Güçlü bir aktör olan İran, zayıf bir rejime yani Esed'e para, silah ve adam veriyor, karşılığındaysa bölgedeki etkisini genişletiyordu. Esed yönetimi İran'ın vekil savaş stratejisi için ideal bir ortak olmuştu.